ile Bilim Kahramanları Derneği'nin yürütmekte olduğu Merak Makinesi projesinin lansmanına katıldığınız için hepiniz hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sıdıka Semahat Demir'i sahneye davet ediyoruz. Çok değerli kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri, çok değerli saygıdeğer konuklarımız, havacılık ve uzay sektörünün önde gelen firmalarından Boeing'in desteğiyle Bilim Kahramanları Derneği'nin yürütmekte olduğu ve Türkiye'mizde ilk kez uygulanacak olan Merak Makinesi projesinin açılış toplantısına hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilim Kahramanları Derneğimiz olarak bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak ve çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası işbirliklerimiz çok önemli yer tutuyor. Uzay ve havacılık alanında önde gelen firmalarından biri olan Boeing ile çocukları bilimle buluşturacak ve bu özel ve güzel projede buluştuğumuz için çok memnunuz. Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin artması ve genç nüfusun değişen koşullara uyum sağlaması için eğitim ve öğretim hayati önem taşıyor. Bir üniversite hocası olarak ve önceki dönem rektör olarak da bunu baskıyla söyleyebilirim. Eğitim ve öğretim. Evet, dönüşen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak 21. yüzyılda aktif şekilde rol alacak yeni nesiller yetiştirmek için çok çalışmak gerekiyor ve hep birlikte çalışmamız lazım. PISA 2016 sonuçlarına göre Türkiye 64 OECD ülkesi arasında 45. Okuma alanında 37. iken fen bilimleri alanında ise ne yazık ki 41.yiz. Evet, bu sonucun, bu başarısızlığın sebebi çocuklarımızın zeka seviyesi değil. Eğitim sistemi ve yöntemlerimizdir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yürütüyor olsa da özel sektör bu alanda yatırım yapmalı ve bizler de sivil toplum örgütleri olarak elimizi taşın altına koymalıyız ve birlikte çalışmalıyız. Boeing'den ilham alarak, Boeing mühendislerin desteğiyle Amerika'da Iridescent Sivil Toplum Kuruluşu tarafından geliştirilen çocukların STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki becerilerini geliştirmek ve bu alanlara ilgi duymalarını sağlamayı amaçlayan Merak Makinesi Mühendislik Tasarım Projesi'nin eğitim ve öğretim alanındaki olumlu değişim sürecinde rol alacağı ve ilham olacağı düşüncesindeyim. Bir mühendis olarak ben de çok heyecanlıyım ve çok da merak ediyorum. Evet, üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinde okuyan öğrencilerin gönüllü desteğiyle ilk yılında devlet okullarından 1300 çocuğa ulaşılması hedeflenen Merak Makinesi projesinin kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum işbirliğinin başarılı örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Projenin 2016-2017 okul yılının birinci kanaat döneminde Fatih ve Şişli ilçelerinde uygulanması için bizlerle işbirliği yapan Fatih ve Şişli ilçe Milli Eğitim Müdürlerine ve projenin uygulanacağı okul müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Eğer aramızdalarsa onları da şöyle kaldırmak isterim. Belki, evet, çok teşekkür ederiz. Bir alkış, sağ olun. Temsil ettiğiniz için sağ olun. Evet, proje lansmanımızın gerçekleşmesi için bizlere kapılarını açan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne teşekkür ederiz. Hatta ben burada test etmeye geldiğimde mikrofonu çok etkilendim. Çok sağ olun, hepinize çok teşekkür ederiz, sağ olun. Pilot projenin pilot uygulaması aşamasında işbirliği yürüttüğümüz Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na, temsilci varsa onu da bir ayağa kaldırmak isterim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çocuklara ilham vermesi için Boeing ve Iridescent Vakfı tarafından hazırlanmış Boeing mühendislerin yer aldığı videoların dublajlarına katkı sağlayan Khan Akademi Türkiye. Temsilcimiz var mıdır? Lütfen kaldıralım ayağı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Videoları seslendiren DOT tiyatrosu oyuncuları Atakan Akarsu, Gizem Güçlü ve Mert Fenerci'ye. Buradaysanız lütfen. Sağ olun. Evet. Khan Akademi Türkiye Direktörü Alp Köksal'a.
Buradasınız Alp Bey. Teşekkür ederiz. Tema Vakfı Saha ve Gönüllülük Bölümü Başkan Yardımcısı Kenan Doğan'a teşekkür ederiz. Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin'e. Evet Hakan Bey, sağ olun. Ve Bilim Kahramanları Derneği her zaman yanımızda olan çok sevgili Genel Sekreterimiz Özlem Mutlu Doğan'a. Hepiniz tanıyorsunuz. Özlem Hanım'a çok çok teşekkür ederiz. Evet, Merak Makinesi Projesi'nin Türkiye adapte edilmesi için çalışan danışmanlarımız Aslı Yıkıcı ve Defne Yabaş'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizleri de bir alkışlayalım. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Tabii ki Boeing'e çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi ki güzel bir işbirliği. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Ayşem Hanım'dım. Evet, benim stilim hepimizi alkışlatmak, teşekkür etmek. Çünkü bu büyük bir işbirliği, el birliği, gönül birliği. Çok çok teşekkür ederiz ve sözlerimi bilime inanan barış için bir dünya dileğiyle sonlandırmak isterim. Siz değerli misafirlerimize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sağlıklı, varlıklı, merak dolu ve bilimli olun. Çok çok teşekkür ederim. Değerli hocama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye konuşmasını yapmak üzere Boeing Türkiye CEO'su Ayşem Sargın'ı davet ediyoruz. Semahat Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkürünüze teşekkür ederim. Biz çok iyi bir ortakla çok güzel bir iş yapıyoruz, ona inanıyorum. Öncelikle gecikme için hepinizden özür dileyerek başlayayım. Ben Ankara'da oturuyorum. Bu İstanbul'un trafiğini anlamak mümkün değil, yetişmek mümkün. Benim için çok zor oluyor. Kusura bakmayın, gecikme bundan dolayıydı. Milli Eğitim Bakanlığı değerli temsilcileri, Bilim Kahramanları Derneği'nin sevgili üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli medya mensupları, hoş geldiniz. Semahat Hoca'nın güzel konuşmasının üstüne ben ne desem diye düşündüğümde belki size Boeing perspektifini biraz aktarabilirim. Bu işi Boeing niye yapıyor, neden buradayız, başka neler yapıyoruz? Bununla ilgili birkaç konuyu aktarmak istiyorum. Bu yıl Boeing dünyada 100. yılını kutluyor. Kuruluşunun 100. yılı. Türkiye'de bu 100 yılın 70 yılında vardı Boeing. 70 yıldır Türkiye ile iş yapıyoruz bir şekilde. Ve benim ümidim hep böyle kendi içinde Boeing'in sloganları arasında sonraki yüzyıl diye geçiyor. İkinci yüzyılımız diye geçiyor. Bu ikinci yüzyılın tamamında Türkiye olsun istiyorum ve bu ikinci yüzyılın tamamında Türkiye farklı rollerde bulunsun istiyorum. Şimdi bile eğer hani Boeing'i biraz araştırırsanız, çünkü gizli kalıyor bir şekilde, bizim yaptıklarımız çok göz önünde yapmamaya çalışıyoruz şirketin tarzı itibariyle. Ama bir baktığınızda Türkiye'de aslında ticari işlerinin yanı sıra çok fazla şey yapıyor Türkiye'de Boeing. Ve hani beni gururlandıran kısımlar da o kısımlar aslında daha çok. Türkiye'de sanayiyle pek çok iş yapıyoruz. Türk sanayinin ürettiği bir takım ürünler bütün ticari uçaklarımızda kullanılıyor. Bugün Boeing'in bütün ticari uçaklarının üstünde bir parça Türkiye'den geliyor. Benim için o çok gurur verici. Onun dışında Türkiye'de Ar-Ge yapıyoruz. Üniversitelerimizde yapılan Ar-Ge'lerde geliştirilen şeyler pek yakında inşallah anonsunda duyacaksınız. Uçakların üstünde kullanılmaya başlayacak. Yani Türkiye üniversiteleriyle de Boeing'in içinde. Onun ötesinde insan gücü. Yetişmiş insan gücü, Boeing'in her yerinde pek çok mühendisimiz çalışıyor. Bir şekilde biz Boeing'e farklı yollardan katkıda bulunuyoruz Türkiye olarak bugün bile. Ve ümidim, dediğim gibi, önümüzdeki dönemde bu farklı katkıları arttırmak. Umarım Boeing'de hak ettiği işi yapar Türkiye'de ama onun ötesinde şeyler de olsun istiyoruz. Bir de yine çok ön planda olmayan sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bugün bu lansman çok ekstra bir şey, çok yaptığımız bir şey de değil. Ama özellikle duyuralım istedik. Çocuklarla ilgili, gelecekle ilgili, bilimle ilgili bizim için özel. Globalleşen dünyada Semahat Hoca'ya katılıyorum. Artık çocuklarımız için bizim çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Artık bizim çocuklarımızın oyun alanı Türkiye değil. Dünyayı düşünecekler, dünyada iş bulmayı düşünecekler. Ve iş alanı nerede yaratılıyor? Dünyada önümüzdeki yüzyılda neler olacak, buna bakmamız gerekiyor. Benim de 12 yaşında bir oğlum var. Ona hep onu soruyorum. Sen dünyanın neresinde çalışmak istersin? Hani çalışmak istemiyor, hiçbir şekilde ders çalışmak istemiyor. Onu soruyorum, nerede çalışmak istersin? İşte her gün yeni bir şey geliyor. Hollywood'da şunu yapmak isterim, Çin'de bunu yapmak isterim. O zaman çalışacaksın. O zaman şu derslerde çok iyi olacaksın ki sen Çin'deki o çocukla rekabet edip oraya gelebil.
Hep bu mantıkla gitmemiz gerekiyor. Onun için bu proje önemli. Bunun dışında bizim projelerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle hani belli bir alanda yoğunlaşıyoruz diyemeyeceğim. Kültürden sağlığa pek çok alanda sosyal sorumluluk projemiz var ama eğitim alanı bizim için özel bir alan. Türkiye'de özellikle de. Ve havacılık çok hızlı gelişen bir sektör ve o pipeline dediğimiz arkadan gelen insan gücünü de bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Tamam, Boeing uçak üretiyor ama uçakları uçuracak pilot lazım, bakımını yapacak teknisyen lazım. Uzun vadede bu sektörün sürdürülebilir olması lazım. Onun için hani havacılık özelinde olmak üzere eğitim önemli ama ondan bir tane daha geri adım çıktığınızda küçükten itibaren o çocukların oralara ilgi duyması gerekecek. İlgi duydukları takdirde hizmet verebiliyor olacaklar ve rekabetçi bir dünya yaratabiliyor olacaklar. Yaptığımız programların birkaç tanesinden söz edeyim. Mesela geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Türkiye çapında meslek liselerinde, özellikle havacılık meslek liselerinde öğretmenlerin eğitimiyle ilgili teknisyen yetişmesi için bir eğitim veriyoruz. Bir de İngilizce teknik eğitim, dil eğitimi veriyoruz onlara. Neden İngilizce teknik eğitim? Boeing'in uçağı geliyor, onlara bakım yapacaklar. İngilizce teknik İngilizce bilgisi olması lazım. Bunun gibi bir takım projelerimiz var. Şimdi Türkiye çapında meslek liseleriyle böyle bir programımız var mesela. Onun dışında İTÜ ile İstanbul Teknik Üniversitesi ile güzel bir programımız var. O da lisansüstü programı. Türk Hava Yolları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boeing olarak yapıyoruz onu. Türk Hava Yolları'nın yönetici adayları için havacılık yönetimiyle ilgili bir yüksek lisans programı. Türkiye'ye özel. Yurt dışından işte bununla ilgili uzmanlar geliyor, ders veriyorlar. Şimdiye kadar 64 tane mezun verdik. Böyle enteresan, güzel, değişik alanlarda katkılarımız var. Hepsini saymayacağım ama bana ilginç gelenlerden size birkaç örnek vermek istedim. 2000 yılından bu yana biz 200'den fazla sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmuşuz ve aşağı yukarı 140 bin kadar da öğrenciye ulaşmışız. İnşallah bu projeyle bu rakamı önümüzdeki sene daha fazla yapacağız. Bu programa gelince, bu program hocamızın dediği gibi Boeing'in yenilikçilik ve girişimcilik ruhundan ilham alan bir program oldu. Ve dediğim gibi çok severek çalıştık ortağımızla. İnşallah güzel işler yapacağız. Boeing mühendisleri geliştirdi. Amerika'da şu anda öğretilmekte, eğitim alıyor çocuklar bu programla ilgili. Boeing'in bu 100. yılını kutlarken yaptığı bir projeydi. Ve ikinci yüzyılları diye baktıkları dönemde diyorlar ki ve bence de haklılar, önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek olan, bizim şirketimizin daha büyümesine katkıda bulunacak olan nesil, bu yeni nesil, onları nasıl özendiririz de acaba bizim gelişimimize, dünyanın gelişimine daha fazla destek olurlar. Bu başarılı olmamızın tek yolu yeni nesillerin bilim ve teknolojiye, yeni buluşların gücüne inanmaları, hep merak etmeleri, hep sorgulamaları. Umarız biz ufacık da olsa bir merak tohumunu ekeriz onların beynine, çocuklarımızın beyinlerine. Düşünürseniz 1916 yılında kurmuş Boeing şirketi ve o tarihte Wright kardeşlerin uçuşuna gitmiş, sıraya girmiş, ben de yapayım demiş ve bir deneme uçuşu yapmış onlarla birlikte. Ondan sonra demiş ki ben bunun daha iyisini yapabilirim galiba. Sorgulamasaydı belki biraz daha geriden gelirdi havacılık sektörü, kim bilir. Belki yine olduğu yerde olurdu. Ama sorgulamış ve dünyayı değiştirecek bir takım buluşları yapmış. Daha pek çok bilim insanı aynı şeyi yapmış. Einstein'ın da bir lafı var hatta, hiçbir özel yeteneğim yok, sadece tutkulu bir meraklıyım diye. Merak hepsinin başı. Bu projeyle zaten doğuştan meraklı olan Türk çocuklarını, Türk çocukları kendilerini bilim insanı, mühendis, girişimci olarak hayal etsinler istiyoruz. Onlara bir vizyon katabilelim istiyoruz. İnşallah bunu yapacağız. Ve inşallah o çocuklar da büyüyecekler. Türkiye'yi biraz önce bahsettiğim gibi yurt dışında temsil edecekler, bizleri gururlandıracaklar. Ümidim o. Kendi oğlum için de ümidim o. Bundan sonra Boeing'in 2. yüzyılında sırada ne var dediğimizde zaten çocuklarımız var. Geleceğimizi onlar şekillendirecek ve biz de inşallah bu çıtayı yükseltmekte küçücük de olsa bir katkıda bulunuruz. Ben ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştık bugüne kadar. İnşallah çok başarıları birlikte kutlayacağız. Geldiğiniz için ve katkılarınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Semahat Hoca'nın üstünde daha fazla konuşma yapmayayım. Herkese teşekkür ediyorum ben de. Hoşça kalın. Sayın Ayşem Sargın'a da çok teşekkür ediyoruz.
Bizler bu projenin içine girdiğimizden beri çok heyecanlıyız. Merakla uygulamaya geçeceğimiz zamanı bekliyoruz. Eminim ki şu anda siz de heyecanla proje detaylarını merak ediyorsunuz. Şimdi Merak Makinesi projesinin detaylarını anlatmak üzere Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Özlem Mutlu Doğan'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, sahne o kadar güzel ki aslında şarkı söyleyesim geldi. Ama anlatacaklarım belki bir şarkıdan çok çok daha değerli. Şöyle şunu alayım. Tabii bilen kişilerin lütfen söylememesini rica edeceğim ama sizce bu nedir? Yani projenin hani önceden bilen, tasarım süreçlerinde olan, pilot kısmında olan kişilerin söylememesini rica edeceğim. Bu nedir? Bu sizce? Tabaklı kutu. Peki. Başka? Mutfak seti. Evet, burada böyle karton tabaklar var değil mi? Şönil, ataç, pipet. Başka var mı? Efendim? Valla bilmiyorum, olabilir mi acaba orada? Peki, aslında ne olduğunu konuşmamın sonunda size söyleyeceğim. Bunu şimdi böyle yere koyuyorum ben. Biraz daha merak edebilirsiniz ama evet, normalde evde bulabileceğiniz malzemelerden yapılmış bir tasarım aslında bu. Şimdi ilk biz projenin oluşturulma aşamasında çok heyecanlandık. Çünkü projenin içeriğine baktığımız zaman aslında Bilim Kahramanları Derneği'nin amacıyla birebir örtüşüyordu. Yani çocukların sorgulama, problem çözme yeteneklerini geliştirme, aslında matematikte, fende, demin hocamızın söylediği gibi PISA sonuçlarında Türkiye'nin düşük olması, hani bunun çocukların zekasıyla ilgili değil, eğitim sistemiyle ilgili olduğundan bahsetmiştiniz. Çok haklısınız. Aslında bizim çocuklara öğrenmeyi, keyifli öğrenmeyi, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ve ömür boyu kullanacakları becerileri göstermemiz, belki kazandırmamız lazım. Biz de dernek olarak tabii çok önemsiyoruz bunu. Bilimi sevsinler, bilimi önemsesinler ve hayatın her sürecinde bunu kullansınlar ve temel 21. yüzyıl becerilerini de kazansınlar diye. Şimdi projenin amacına baktığınız zaman da direkt zaten Bilim Kahramanları Derneği'nin amacıyla örtüşüyor. Çocukların sorgulama, problem çözme ve yaratıcılıklarını harekete geçirmek ve onların mühendislik ve bilime olan ilgilerini arttırmak. Biz hep şey diyoruz, evet sanatçılar, futbolcular, sporcular çok önemli insanlar. Ama bilim insanları da en az onlar kadar önemli ve onların daha çok ön plana çıkması gerekiyor diye Bilim Kahramanları Derneği olarak aslında savunuyoruz. Şimdi projenin ilk aşamasında, tabii proje Amerika'da uygulanıyor ama biz biraz daha Türkiye'deki çocukları adapte etmek için projeyi çalıştık. Arkadaşlarımız Defne ile Aslı çok uğraştılar, ellerine sağlık. Bu sene 4. ve 5. sınıf çocuklara uygulayacağız. Yani 9-10 yaş arası çocuklar, 9-11 yaş arası çocuklara uygulanacak. Sonraki dönemler için bu modüller hepsi geliştirilmedi. Geliştirilen modüllerle yaş aralığını biraz daha arttırabileceğiz. Çünkü modüllerin hepsinin birer seviyesi var. Ve önümüzdeki dönemlerde bu sayı, yaş aralığını arttırmayı planlıyoruz. Peki çocuklar ne yapacaklar bu projede? Bunun içeriği nedir? Bu modüller neden oluşuyor? Çocukların basit geri dönüşüm malzemeleriyle mühendislik tasarımlarını ortaya koymaları aslında. Çok keyifli. Pilot uygulamada da biz bunu gözlemledik. Birazdan ondan da bahsedeceğiz zaten. Peki proje nerelerde uygulanacak ve nasıl uygulanacak? Devlet okullarında uygulanacak projeler. Demin söylediğimiz yaş aralığındaki çocuklara uygulanacak. Ve 5 hafta boyunca alacaklar çocuklar modülleri. Bir gün 2 saat olacak sadece, yani bir gün boyunca, bir günde sadece 2 saat ders saati içerisinde uygulanacak. Peki projeyi kimler çocuklara uygulayacaklar? Gönüllülerimiz uygulayacaklar. Gönüllüler önce 2 gün boyunca bir eğitim alacaklar, yüz yüze eğitim alacaklar. Bu yüz yüze eğitimi alabilen kişiler gönüllü olacaklar. Peki gönüllülerimiz kimler? Kimler gönüllü olabilir? Aslında buradan da duyurmuş olacağım. Gönüllü olmak isteyen kişiler varsa eğer bize başvurabilirler. Üniversite öğrencileri, özellikle mühendislik fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencileri olabilir. Öğretmenler ve farklı meslek gruplarından yetişkinler eğer bu projede gönüllü olmak istiyorlarsa bize başvurabilirler. Fakat 2 günlük bir eğitim almaları, yüz yüze bir eğitim almaları gerekecek. Peki etkinlik planına bakalım. Çocuklar 5 hafta boyunca etkinlik alacaklar. Neler yapacaklar? Önce ilk hafta bir tanışma olacak. Tasarım nedir? Tasarımın önemi nedir? Mühendislik tasarımı. Bir mühendis nedir? Ne yapar? Mühendis gibi düşünmek nasıl olur? Bununla ilgili önce bir bilgi alacaklar, bir giriş yapacaklar ki aslında ondan sonraki alacakları modüllerle ilgili bir heyecan duysunlar. Sonra 3 hafta boyunca farklı tasarım modüllerini
uygulayacaklar gönüllerimizin rehberliğinde. Ve son hafta aslında bizi çok çok heyecanlandıran bir şey var. Bu 5 hafta boyunca etkinlik alacaklar çocuklar ama sonrasında velileri ve arkadaşlarıyla birlikte bir şenlik gerçekleştirecekler. Ve bu şenlikte bu 3 hafta boyunca yaptıkları tasarımları sergileyecekler. Şimdi sergiden kastımız aslında hani ben bunu yaptım, gerçekleştirdim, hadi gelin bunu görün değil. İsteyenler bir şarkı yazarak bunu gerçekleştirebilecekler. İsteyenler şiir yazabilecek. İsteyenler tasarımı getirip koyabilecek. İsteyenler de drama yöntemiyle yapmış oldukları çalışmaları velilere, arkadaşlarına sunacaklar. Aslında tabii bu etkinliğin en keyifli tarafı da çocuklar velilerine bu tasarımları yaptırtacaklar. Bu kısım bizi aslında çok heyecanlandırıyor. Çünkü hep veli ve çocuğun bir araya gelmesi ve bir arada çalışması çok çok önemli. Bu anlamda bu projenin sonunda da böyle bir birlikteliğin gerçekleşmesi çok çok değerli olacak. Tabii 5. haftada da modülleri aldıktan sonra bu sergiye, bu şenliğe hazırlık için çalışacaklar. Tabii projemizde bir ölçme değerlendirme de olacak çocuklara yönelik. İlk haftada bir ön test, son haftada da son test uygulamasıyla çocukların bilime, mühendisliğe, tasarıma ilgisi ne kadar arttı? Bununla ilgili bir ölçme değerlendirme çalışması da projemiz içinde yer alacak. Şimdi projemizin çıktıları ilk sene için 1300 çocuğa erişmeyi hedefliyoruz demiştik. 180 tane gönüllü rehberliğinde aracılığıyla olacak. 20 tasarım modülünü bu sene tamamlayacağız. Türkiye'ye adapte ederek uygulamak üzere. 20 Türkçe dublajlı filmimiz olacak. Birazdan filmlerden bahsedeceğim. Ve en az 7 devlet okuluna İstanbul'da sadece uygulanacak bu sene erişmeyi hedefliyoruz. Bu sene sonrasında inşallah farklı illere de İstanbul'da dahil olmak üzere projeyi taşımayı umuyoruz. Şimdi projenin sürdürülebilirliği de çok çok önemli aslında, biraz ön plana çıkarmak istiyoruz. Yani sadece İstanbul'da uygulanacak, başka illerde uygulanacak değil, farklı yaş gruplarına ve farklı illerde, farklı bölgelerde uygulanması da aslında projenin sürdürülebilirliğini de gösteriyor. Şimdi aslında burada tabii hani projeden kısaca bahsettik size. Buraya gelene kadar biz Ocak ayından itibaren çalışıyoruz. Önce Filmler İrede Vakfı'nın Boeing mühendislerinle işbirliği ve bilgisi doğrultusunda bazı filmler var. Çocuklar bu etkinliklerin başında bu filmleri izliyorlar. Çok güzel filmler, çünkü aslında yapacakları modülle ilgili bir bilgi alırken, o mekanizmanın nasıl çalışacağı ile ilgili bir bilgi alırken, aynı zamanda o mühendisin çocuktan itibaren bir neden mühendis olmak istediğiyle ilgili de bir ilham alacaklar. Yani orada bir mühendis oluyor filmde, o mühendis ben çocukken şöyle bir şey gördüm, bu beni etkiledi ve ben aslında mühendis oldum diye çocuklara da ilham veriyor. Birazdan aslında ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi dublaj aşamasında Khan Akademi'ye ve dublaj yapan bütün sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz tabii hani ciddi anlatıyorum. Filmlerden bazı kesitleri izleyelim diyorum. Hakan Bilgin, tanıyorsunuzdur herhalde kendisini. Seslendirme yapan kişilerden bir tanesi. Kendisi bizim yönetim kurulu üyemizdir. Şimdi tabii ekip olarak Khan Akademi'nin desteğiyle yapıldı bu iş ama Hakan Bilgin nasıl seslendirmiş? Biraz filmi izleyelim mi? Ne dersiniz? Filmi alabilir miyiz lütfen? Sorunları çözmek, insanlara yardım etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ihtiyacımız olan şey nedir? Merak, yaratıcılık ve kararlılık. Bunlar gerçek bir mühendisin özellikleridir. Benim adım Brandon. Boeing'de mühendisim. 787 Çevresel Kontrol Sistemleri grubunda çalışıyorum. Brandon bir sistem kontrol ve tasarım mühendisi olarak çalışıyor. Bilim ve mühendisliğe duyduğu ilginin nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Bu alana duyduğum ilgim şöyle başladı. Çocukluğumda bir gün babamla süpermarkete gitmiştik. Kitap raflarının yanında uçaklarla ve özellikle savaş uçakları ile ilgili kocaman bir kitap gördüm ve bu kitap çok ilgimi çekti. Bu uzmanlar için olan bir kitaptı ve gerçekten çok kalındı. Babama dedim ki, baba lütfen bana bu kitabı al. Lütfen, lütfen, lütfen. Kitap neredeyse benim kadardı. İçinde anlamadığım bir sürü kelime vardı. Aviyonik kontrollü uçuş, uçuş kontrol sistemleri. 8 yaşındaydım sanırım. Ama o kitabı bir günde bitirmiştim. Yalan söylemiyorum, son sayfasına kadar okumuştum. Brandon kendi alanında yakıt yönünden en verimli ve en gelişmiş uçaklardan biri olan Dreamliner'ı geliştiren 787 uçak programında çalışıyor. 787 Dreamliner gibi uçaklar 39.000 fit gibi inanılmaz yüksek irtifada uçabilirler. Sanırım yeterli. Bu irtifada dışarıdaki oksijen çok az.
Peki, çok teşekkürler. Detaylarını izlemek için web sitesinde yüklenecek inşallah, oradan dinleyebiliriz. Hakan Bey, şimdi bir de sizin canlı sesinizi alabilir miyiz? Hani böyle bilim kahramanları nasılsınız, iyi misiniz deseniz de bak bir karşılaştırsak. Çok keyifli oluyor böyle. Evet, tabii burada haliyle dublaj yaparken biz dublaj sanatçıları aslında filmi izleyip sevgili üstadımla beraber o karakterde, o yaşta nasıl bir hikayedir, ne anlatıyordur. Sadece bu sevgili Amerikalı dostumuz biraz hızlı konuşuyordu. Onun için fark etmişsinizdir, bir motor takılmış gibi bir dublaj yapmak zorunda kaldık. Oturtmakta biraz zorlandık yani. Boyun hızlıdır, evet. Bravo Suat Bey. Yine her zamanki gibi. Politikacı olmak başka bir şey. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru cümle, değil mi? Tebrik ederim. Yani dolayısıyla çok keyifliydi. Bir kere Khan Akademi bizim için çok güzel bir ortam yaratmıştı orada. Çok güzel ağırlandık. Sevgili Dot'tan arkadaşlarımız, tiyatrocu kardeşlerimiz de orada birlikte buluştuk ki çok tesadüftür. Benim lisedeyken öğrencimdi. Ben hocalık yapmıştım. Tiyatroya başlarken yanındaydım. Sonra yıllar sonra Khan Akademi'de buluştuk. O benim için de çok güzel bir hikayeydi. Yani iyi insanlar iyi şeyler için bir araya geliyorlar. O hissiyattayım. Kendimi de böyle öyle bir yere koymuş gibi oldum ama çok mutlu olduğumuz bir işti. Evet. Tebrik ederim. Projeyi bu kadar detaylamasına yönetim kurulu üyesi olmama rağmen bilmiyordum. Yapana, emeği geçene, destek olana, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceği için yapılan her şeyin de her zaman olduğu gibi yanında olduğumuz için ne zaman da isterseniz emrinizdeyiz Sayın Çok Genel teşekkür Sekreterim ederim. efendim. Çok sağ olun Hakan. Buyurun Çok efendim. teşekkürler. Sağ olun. Evet, Atakan da burada. Atakan, sen bir şeyler söylesen de sesini duysak, sonra videoyu izlesek. 23 yaşındayım. Konservatuardan yeni mezun oldum Mayıs'ta. Bu yıl Dot'ta bir oyunda oynuyorum. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Bence duyduk sesini. Tamam. İnanılmaz. Çok teşekkürler. Şimdi bir videonu izleyelim. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Videoyu açabilir miyiz lütfen? Bu tasarım egzersizinde otomatik bir kesme mekanizmasıyla maddenin bir kaptan diğerine geçişini durdurmak için yeni bir yöntem geliştireceksiniz. Bu biraz zor görünüyor. Neyse ki yardımcı olacak gerçek mühendislerimiz var. Merhaba, ben Dana Dunbar. Boeing'de mühendis olarak çalışıyorum. Dana, uçak kabinlerindeki havalandırma kontrolleri üzerine çalışıyor. Uçağın bir tarafı yeterince soğuk olduğunda klimanın otomatik olarak kapanması gerekir. Böylece ortamın daha fazla soğuması engellenir. Dana gibi mühendisler doğru oranda hava bir yerden başka bir yere aktarıldığında hava akışını kesen otomatik kesme mekanizmalarını geliştiriyor. Klimalar genellikle termometreyle ve sensörle çalışır. Bu termometre ve sensörleri sıcaklığı ölçen ve belirlenen sıcaklık aşıldığında hava akışını fiziksel bir durdurma mekanizmasıyla kapatan bilgisayarlar kontrol eder. Bu tasarım egzersizinde bir yerden başka bir yere malzeme akışını durduran ve doğru oranda akış sağlandığında akışı otomatik olarak kesen otomatik bir kesme mekanizması geliştireceksiniz. Bu modellerimizden biri. Burada görmüş olduğunuz sistem, madde girişi yoğunlaştıkça kendi kendine otomatik olarak kapanıyor. Dana bu otomatik Tamam, kesme çok mekanizmasını teşekkür ediyoruz. çalıştırmak Çok sağ için olun. ağırlık Atakan, çok teşekkür ediyoruz. Tam oturmuş gerçekten ses, harikasın. Şimdi arkada da bir ses var aslında. Çok güzel, böyle bir hani kadın sesi var. O sesi de bir tanıyabilir miyiz? Gizem Güçlü. Çok teşekkürler. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede yer almamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Çok heyecan verici gerçekten. Umarız bu sene ulaşabildiği kadar öğrenciye ulaşabilir. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ ol Gizemciğim. Evet, Mert aramızda yok sanırım. Ben aramızdaki kişilerin videolarını koymuştum ama bir kısaca Mert'i de dinleyebilir miyiz lütfen? Sorunları çözmek, insanlara yardım etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ihtiyacımız olan şey nedir? Merak, yaratıcılık ve kararlılık. Bunlar gerçek bir mühendisin özellikleridir. Merhaba, adım Tony Castilleja. Boeing'de makine mühendisiyim ve geleceğin uzay araçlarını geliştiriyorum. Tony çocukluğundan beri uzay yolculuğunun kendisini heyecanlandırdığını söylüyor. Şimdi ise Boeing'de mühendis olarak uzay keşiflerinin geleceğiyle ilgili önemli sorulara yanıt arıyor. 12-13 yaşındaydım. Ailemle birlikte çıktığımız Miami tatilinden dönerken halam beni birden uyandırdı. Uyan dedi. Geceydi ve her yer karanlıktı. Çok yorgundum. Sağa bak dedi.
Sağ tarafımızda Miami'nin az ilerisindeki uzay üssü vardı. Baktığımda birden onu gördüm. Görevi için uzaya doğru yol alan bir uzay mekiği. Tıpkı bir yıldız gibi yükseliyordu. Gördüğüm şeyin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmiyordum ama bu gördüğüm ilk uzay mekiğiydi. Tamam, kesebilir miyiz? CST-100 Çok çok teşekkürler. Mert Fenerci'ye de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, yaptıkları çalışmalardan bir fotoğraf. Kan Akademi ekibi ve Dot Tiyatrosu Hakan Bilgin. Tabii filmlerin dublajları, seslendirmeleri yapıldıktan sonra biz çocuklara geliştirilen programın halihazırda vardı ama Türkiye adapte edilmiş şeklinin nasıl olacağı ile ilgili bir pilot çalışma yaptık. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı kapılarını açtı. Zeyrek ve İpek Kıraç öğrenim birimlerinde, ben bu mikrofonu niye aldım bilmiyorum ama konuşuyorum. Aldım bir anda. Pilot uygulamalarımız gerçekleşti. Pilot uygulamalarımızdan bir fotoğraf. Deminki Mert Fenerci'nin seslendirdiği filmi izledi çocuklar. Şimdi biraz göstermek istiyoruz çünkü yani yüzlerindeki ifadeyi ve yüzünü göremeyeceksiniz ama dikkatlice nasıl dinlediklerini de görmenizi istiyoruz. Videoyu izletebilir miyiz lütfen? Sonuna kadar izlediler. Evet, tamam, yeterli. Çocuklar filmi izlediler ve sonuna kadar ilgiyle izlediler. Ve filmin sonunda siz de kendi makinenizi yapmak ister misiniz diyor işte Gizem orada. Evet diye hepsi ayağa kalktılar. Çok mutlu oldular ve yaptıkları bir tanesinden şöyle çok çok kısa bir saniyelik bir görüntü koyduk. O kadar hızlı döndü ki kendi fırlattı. Evet, aslında bu çok böyle hani bir saniyelik, 2 saniyelik bir şey ama elimizde çok güzel görüntüler var. Çok çok keyifli geçti. Pilot uygulamalar bize acayip enerji verdi. Gerçekten işe yaradığını görmek bizi çok çok mutlu etti. Ve aslında şöyle geçeyim. Şimdi çocuklar buradalar, içerideler ve yeni bir modülü gerçekleştiriyorlar, bir tasarım yapıyorlar. Ben size göstermiştim bunu. Bu bir uydu, evet. Onlar da kendi uydularını tasarlıyorlar. Siz doğru söylediniz. Tabii ben bunu becerebilecek miyim bilmiyorum ama Aylin'cim yardımcı olur musun? Şimdi nasıl bir uydu olduğunu açınca daha net göreceksiniz. Çocuklar bunu tasarlarken aslında bunun parçalarının ne işe yaradığını, neyi tasarladıklarını, tasarladıkları şeyin ne işe yaradığını da çok çok net bir şekilde öğrenecekler. Şimdi ben bunu böyle çekeceğim yukarı değil mi? Gerçi ben bunu korkuyorum tabii. Evet, böyle teknik bir aksaklık oldu ama bu bir, evet çocuklar bizden iyi yapacaklar. Bu bir uydu aslında. Çocuklar da içeride uyduyu tasarlıyorlar. Şimdi onlar uyduyu tasarlamadan önce bir film izlediler. İzledikleri filmi size izletmek istiyoruz çünkü içeride ne yapıyorlar en azından bizim de alt bir bilgimiz olsun. Alp Bey'in seslendirmiş olduğu film, kendisi burada. O yüzden bir önceye koymadık. İzleyebilir miyiz filmi? Sonuna kadar izleyelim. Sorunları lütfen. çözmek, insanlara yardım etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ihtiyacımız olan şey nedir? Evet, çocuklar bu filmi izleyip bundan sonra şimdi muhtemelen tasarımı yapıyorlar. Ne aşamadalar, bir bilginiz var mı? Bitmek üzere mi? Tamam. Aslında pilot projede bize gönüllerimiz destek oldular. Çocuklara etkinliği gönüllerimiz rehberliğinde oldu. Aybüke ve Utku burada mı? Buradaydı demin. İçeride çocuklarla herhalde. Aybüke ve Utku'ya da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ben çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kısa bir soru cevap kısmı olacak zaten. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Çok sağ olun.
Özlem Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Sanırım heyecanlanmamızın sebebini şimdi daha net anlamışsınızdır. Sizler de artık bu projenin içine dahil olduğunuzu öyle düşünüyoruz. Şimdi isterseniz soru cevap kısmına geçelim. Sorularınızı Özlem Hanım'a, bana, danışmanlarımız da burada Aslı Hanım ve Defne Hanım yöneltebilirsiniz. Sorusu olan var mı diyeyim projeyle alakalı. Yoksa çocukların yanına birazdan geçeceğiz. Yoksa yavaştan çocukların yanına. Tabii. Biraz önce Semahat Hocam şeyi bahsetti. Hani çocuklarımızın üniversite sınavındaki başarıları, hangi alana yöneldikleriyle ilgili. Genel olarak bir de Boeing'in staj programı var. Oradan ben hani izlenimimi biraz paylaşmak istiyorum. Staj programı ilginç bir şekilde mühendislikle ilgili değil. İşletmeyle ilgili bir staj programı ama yine de oradaki havayı solumak için çocuklara güzel bir şey oluyor, fırsat oluyor. Genellikle bu programa başvurup da başarılı olan çocuklarımız tabii büyük şehirlerden gelen çocuklar. İstanbul, Ankara, bazen İzmir çıkıyor, Eskişehir olabiliyor. Ama hani diğer çocuklarımızın ilgisi ne tarafta, onlar ne kadar bu fırsatlara kadar ulaşabiliyorlar? Çünkü biz hani orada üniversite seviyesi çocuklara odaklanıyoruz. Zaten hani imkanların ülkedeki paylaşımı açısından da bazen büyük şehirlerle Türkiye'nin kalanı arasında bir fark var ve onlara da ulaşmak çok önemli. Onun için ben hani şimdiye kadar biliyorum hep sohbeti geçti, ikinci aşamada bir de başka yerlere gidelim diye. O değerlendirme var değil mi? İsterseniz bir de konuklarımıza biraz ondan bahsedelim. Evet. Projenin sürdürülebilirliği de zaten bu kısımda devreye giriyor. Proje bu yıl İstanbul'daki Özlem Hanım'ın da belirttiği gibi Fatih ve Şişli ilçelerinde uygulandıktan sonra ikinci dönem farklı semtlere de geçme planı var. Genç küçük beyinlerin ama onlar büyük büyük beyinler. Tahmin ediyorum çok çok güzel şeyler Kesinlikle. tasarlayacaklarını. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bir ilave bilgi olarak bunu Katkınız için ilave teşekkür etmek ediyoruz. sağ olun. Çok sağ olun. Öncelikle bilim kahramanları ve Boeing'e çok teşekkür ederiz. Aslında hepimiz biliyoruz ki çocuklar havacılık ve uzay konusunda heyecanlılar. Dolayısıyla bu heyecanı geleceğin bilim ve teknolojisine katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek için bu tür programların çok daha fazla olmasına ihtiyaç var. Çünkü eğitim sistemimiz belli bir kalıpları olan bir sistem oluyor ister istemez. Dolayısıyla bu eksikliklerini işte o pizzada falan işte eksiklikleri belki alternatif böyle güzel etkinliklerle tamamlayabiliriz. Bunlar ne kadar çok olursa ülkemizin eğitim geleceği için daha umutla bakabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Canan Hanım'ın da sanırım söz. Benim iki sorum olacak. Tabii. Şişli Milli Eğitim'den Canan ben. Birinci sorum, bu proje yaş grubu genişletildiği zaman içeriği değişecek mi? Çünkü her yaş grubuna hitap etmeyebilir. Ve bu genişletilirse ne kadar süre içerisinde öğrencilerin yani sürdürülebilirlik sağlanabilecek mi? Tamam. İsterseniz ben cevap verdikten sonra kısaca Aslı Hanım'la Defne Hanım'a da söz verebiliriz bu noktada içerikleri hazırladıkları için. Burada gördüğünüz, az önce de gördüğünüz tasarımların aslında zorluk dereceleri var. Önümüzdeki yıllarda bizim planımız, yani önümüzdeki dönem içinde zorluk derecelerine göre de sınıflandırmak. Çünkü bazı tasarımlar yani şu an bu dönem uygulanacak 4 ve 5. sınıflar için ağır gelecek. İçerikte oynamalar yapıldıktan sonra proje çok rahatlıkla ortaokul daha üst sınıflara da uygulanabilecektir. Belki Aslı Hanım'ın ya da Defne Hanım'ın da ekleyecekleri vardır. Burada. Aslında Aylin birçok şeye değindi. Modülleri çok farklı yaş gruplarına hitap edecek düzeyde, zorluk düzeyleri de o şekilde ayarlanmış. Dolayısıyla her sınıfa göre rahatlıkla uygulanabilecek ve nitelikte etkinlikler. Bununla birlikte biz yaş grubuna uyarlamak için aynı zamanda bu etkinliklerin yanı sıra onları etkinliklerin öncesinde ya da bu tasarımı yaptıktan sonra yansıtma soruları ya da neden bu şekilde olduğu gibi sorularla zaten her sınıf düzeyine ilişkin etkinliklerle de desteklemeye çalışıyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda daha güzel etkinliklere kavuşacak çocuklar. Teşekkür ediyoruz.
Tabii ki. Mikrofon gelsin isterseniz. Teşekkür ederim. Sinan Oymacı, The Percept. İnsanın çocuğu olunca daha heyecanla takip ediyor tabii konuyu. Sizlere katılıyorum. Çok teşekkür ederim bir defa emeği geçen herkese. Müthiş bir proje. Teşekkür ederim. Süper. Bir iki şey aklıma takıldı. Bir tanesi bir takım filmlerden söz ediliyor. Seslendirmesi yapılmış Evet. projeler var. Bunları internetten takip edebilecek mi isteyen çocuklar ve bir de bir gönüllü eğitiminden söz ettiniz. Bunu diyelim ki ben gönüllü olmak istedim ama başka bir yerde kendi çocuğumun da olduğu bir gruba bunu uygulamak istiyorum. Böyle bir eğitime katılmam mümkün olabilecek mi veya başka kişiler diyebilirler başka şehirlerden. Bunu nasıl koordine edebilirsiniz? Bir de sanki serbest tasarım değil, projelerin içinde bir takım ürünler var veya bir takım tasarımlar var. Onları gerçekleştiriyor çocuklar anladığım kadarıyla eğitmenlerin aracılığıyla, öyle mi? Gönüllüler aracılığıyla aslında şöyle olacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi gönüllü eğitimi gerçekleşecek ve ilk gönüllü eğitimimizi de bu hafta sonu gerçekleştiriyor olacağız. Projeye dahil olan her gönüllü 2 tam günlük bir eğitim alacak. Eğitim sonrasında okullara etkinliği uygulamaya başlayacaklar. Bir daha ışık gözümü çok alıyor bu arada, kusura bakmayın. Eğitimi aldıktan sonra okullara gittiklerinde, uyguladıklarında aynı gönüllüler farklı noktalarda da uygulama yapabilirler. Ama çocukların şu an biz okul çalışması yapacağımız için bireysel olarak çocukların gelip projeye dahil olması mümkün değil. Belki ilerleyen zamanlarda mesela Eskişehir adına böyle bir planlamamız var önümüzdeki yıl için, ondan bahsedebiliriz kısaca. Farklı bir alanda ya da bir müzede, bir havacılık müzesi ya da örnek veriyorum üniversitenin havacılık bölümünde uygulanırsa tek seferlik uygulamada yapılabilir. Haftalar buna göre de ayarlanabilir. Yani yönergede bir sıkıntı olmaz. Yani bir çocuk bir önceki hafta almadığında yönergede değişiklikler yapılarak tek bir seferlik olarak da uygulama alabilir. Umarım yapmam. Ha evet, video. Anne çocuk, baba çocuk böyle aktiviteler için gayet güzel orada aynı gördüklerinizin aynısı duruyor zaten yani. Öyle küçük çaplı yapılabiliyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte gittiği için bu program burada biz daha yapılandırılmış şekliyle devam ediyoruz. Ama buyurun bakın, kullanın, ne zararı olabilir? Teşekkür ediyoruz katkınız için Ayşem Hanım. Var mı sorusu olan? Evet. Yani oradan ulaşabileceksiniz. YouTube'da biz de link koyarız zaten web sitemize. Bizdeki Oradan modülleri. çocuklar girip Türkçesini izleyebilecekler. Teşekkürler o zaman.